Evet, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel kapaklı çantamızın tarifini anlatacağım. Evet, bu çanta tariflerimin devam etmesini istiyorsanız, paylaşmamı, video yüklememi istiyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çantalarımı beğeniyor musunuz? Veya anlamadığınız bir yerler var mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet, bu şekilde çıt çıt diktim kapak kısmına ve astarlamadım. Siz isterseniz astarlayabilirsiniz. Ve deri bir askı tercih ettim. Çantamız 3 parçadan oluşuyor. Bu görmüş olduğunuz parça ve diktim tabii ki de kapak kısmını. O parça var, kapağımız ve ön parçamız 3 parçadan oluşuyor. Çok kolay yapımı. Yani rahatlıkla 3-4 saatte örebilirsiniz, bitirebilirsiniz çantayı. Çok basit bir çanta. Tabi eliniz hızlıysa 170 gram katip kullandım. 3.50 milim tığla ördüm. Bu arada ölçülerini vereyim ben çantamıza. Çantamızın eni şu şekilde ölçünce 27 santim. Evet, çantamızın eni 27 santim. Kapak kısmından ölçtüğümüz zaman yüksekliği 20-21 santim. Ama kapak kısmını açıp da ölçünce şu şekilde 18 santim. Evet, çantamızın ölçüleri bu şekilde. 18 santim yüksekliği var. Açıkken. Evet, bu şekilde çantamız. Evet, çantamızı örmeye hep beraber başlayalım. Evet, çantamız 3 parçadan oluşuyor. Bu şekilde çantamızın ön ve arka parçasını örüyoruz. Ve daha sonra üzerine bu kapağımızı örüyoruz. Şimdi ikisinin örülüş şekli de aynı. Sadece kapağımızı bu sıraya gelene kadar öreceğiz. Diğer iki sırayı örmeyeceğiz. Bu şekilde ördüğümüz zaman burada bırakıyoruz. Şimdi ben size anlatacağım nereye kadar öreceğimizi bu parçada kapak için. Ayrıca bu kapağın örülüşünü paylaşmayacağım sizinle. Aynı parçadan oluşuyor zaten. Bu sıralarımız aynı. Bu delik olan yere kadar aynı ve deliğin üstündeki bir sırayı örüyoruz. Diğer iki sırayı örmeyeceğiz. Şimdi bu çantamızın parçasından bir tane daha aynısından örelim. Kapak kısmında nerede kestiğimi örme yerine geldiğimiz zaman size anlatacağım. Evet, örmeye başlayalım. İki parçamızı örmüştük daha önce. Sizinle parçamızı nasıl ördüğümüzü hep beraber yapalım, göstereyim size. Bu şekilde bir sihirli halka oluşturuyoruz. Bu arada 3,5 milim tığla örüyorum. 3.50 milim. Yani 3 burada silinmiş 3 sayımız. 3.50 milim tığla öreceğim ve kağıt iple örüyorum ben. Siz koton iple de örebilirsiniz. Ya da polyester makrame, normal pamuk makrame istediğiniz iple örebilirsiniz. Ya da jüt iple de örebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bu şekilde tutuyoruz ipimizi ve bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra tığımızı içinden geçirip bu ipimizi bir zincirle buraya sabitliyoruz. Ve 3 tane zincir çekelim. 1, 2, bu sabitlediğimizle beraber 3 tane zincir oldu. 1, 2, 3. Tığımıza dolayalım ve buradaki sihirli halkanın boşluğuna bu şekilde batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz ve yine aynı sihirli halkanın içine bu şekilde 1, 2 seferde çekilen trabzan yapıyoruz ikili. Tekrar doluyoruz. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar dolayalım. Yine ikili trabzanımızı yapalım. Şimdi baştaki zinciri de sayacağız. Bu ilk yaptığımız zincirle beraber şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımız oldu. Bu sihirli halkamızın içine bu şekilde örerek 14 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi 5 tanesini ördük ve 14'e tamamlayalım. İkili trabzanlarımızı buraya kadar örüp gelelim. Evet, 14 tane ikili trabzanlarımızı ördük. Sayıyoruz şimdi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ördükten sonra buradaki sihirli halkamızı bu şekilde sıkıştıralım iyice. Yalnız katiple örüyorsanız dikkat edin kopmasın. Çünkü katipimiz kopabiliyor. Evet, şimdi burada 14 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı burada. O zincirlerimizin en üstünden bu şekilde batıyoruz. Ve bir kaydırmamızı yapalım. Şimdi 3 tane zincirimizi çekiyoruz yine. 1, 2, 3. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Tığımıza dolayalım ve aynı boşluğun içine bu şekilde tekrar batıyoruz. Kaydırma yaptığımız yere 1-2 tane trabzan yapmış olduk zincirle beraber. Üstüne dolayalım. Ve sıradaki bir üst sırada ne yapmışık? Evet, her trabzanın tepesine ikişer tane batacağız. Önümüzdeki trabzanın tepesine de yine bu şekilde bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve aynı trabzanın tepesine yine aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Evet, önümüzdeki yine trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapalım. Yine aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapalım. Hepsine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Bu sırada da bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzanlarımızı yapalım ve buraya kadar gelelim. Altta 14 tane ikili trabzanımız vardı. Bu sırada 28 tane ikili trabzanımız olacak. Zinciri de sayıyoruz. Evet, buraya kadar bütün trabzanların tepesine ikişer tane trabzan yapıp gelelim. Evet, 28 tane ikili trabzanımızı yapıp geldik. Sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Evet, 28 tane ikili trabzanlarımızı yaptık. Alttaki 14 tane trabzanımızın hepsinin tepesine ikişer tane battık. 28 tane trabzanımız oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bu sırada da yine 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Burada 4 tane zincir çekerek başlayacağız. Çünkü buralarda boşluk oluşturmak istiyoruz şu an. 4 tane zincirimizi çekelim. Şimdi burayı birleştiriyoruz tabi önce. 1, 2, 3. zincirimizin tepesinden batarak bir kaydırmamızı yapalım. Ve sıramızı bu şekilde aynı hizaya getirdik. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Tığımıza doluyoruz. Ve önümüze gelen bu zincirimizi bir trabzan saydığımız için buradaki boşluğa batacağız ilk önce. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve diğer boşluğa şimdi bir trabzan atlıyoruz ve buradaki boşluğa bu şekilde batarak bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Ve önümüze gelen yine buradaki trabzanın boşluğuna bu şekilde batarak ikili trabzanımızı yapalım. Yine bir zincir çekiyoruz. Ve buradaki boşluğa iki trabzanın arasına bu şekilde batarak yine bir tane ikili trabzanımızı yapıp bir zincirimizi çekelim. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Evet, burada gördüğünüz gibi 4 tane zincirimizi çektik ve bütün trabzanların bu aradaki boşluklarına batarak birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara birer tane zincir çekerek. Evet, bu sıramızı da bu şekilde örüp gelelim. Buraya kadar örelim. Evet, şimdi burada anlatmış olduğum aralara bir zincir çekilerek yaptığımız ikili trabzanları bu sıra başına kadar örmeyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tane bu şekilde kutucuk oluşana kadar öreceğiz. Şimdi 19 tane kutucuk oluştuktan sonra burada zincir çekmeyeceğiz şimdi. Ve bu aralara da batmayacağız. Direkt trabzanların tepesinden
buraya kadar öreceğiz. Şimdi üstüne doluyoruz. 19 tane kutucuğa ulaştıktan sonra. Ve burada bu trabzanın tepesine batmayacağız. Çünkü bunun trabzan tepesi bu sayılıyor. Ve diğer trabzan tepesinden başlıyoruz. İkili trabzan yapacağız. Hepsine birer tane. Aralarda zincir yok. Üstüne dolayacağız. Ağız kısmı burası çantanın. Ve bu trabzanlar beraber sayacağız. 1, 2, 3. Bu şekilde hepsine birer tane yapalım. 4, 5, 6, 7. İkili trabzan yapıyoruz hepsine. 8, 9 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şu şekilde düzeltelim. Ve burada birinci yapmış olduğumuz zincirin tepesine batıyoruz. 4 tane çekmiştik. Burada zinciri 1, 2, 3, 4. Üçüncü zincire bu şekilde batıp bir kaydırmamızı yapıyoruz. Ve 3 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi üstüne doluyoruz. Buradaki bir zincirden oluşan boşluklara bu şekilde batarak ikili trabzanlar yapacağız buraya. 1, 2. Şimdi üstüne doluyoruz yine. Aralarda zincir falan çekmeyeceğiz. Direkt buradaki boşluğa geçiyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz bir tane. Ve tekrar doluyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, yine dolayalım. Ve buradaki boşluğa yine bu şekilde batalım. 1. Yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hepsine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Yani her kutucuğa ikişer tane trabzanımızı yapalım. Şimdi burada bu kutucuğa kadar bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şurada göstereyim. Bütün kutucukların içine ikişer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu son kutucuğa gelene kadar bu kutucuğun içine de ikili trabzanımızı yapıp burada geri döneceğiz. Şimdi buraya kadar, bu kutucuğa kadar bu şekilde aynı şekilde örelim. Burada görüşelim. Evet, buraya kadar bu kutucuğumuzun içine kadar ikişerli ikili trabzanlarımızı yapıp geldik. Şimdi sayalım kaç tane olmuş ikili trabzanlarımız. Bu zincirimizi de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Buradaki zincirimizle beraber 39 tane ikili trabzanımız oldu. Ve arada kalmış olan bu trabzanlarımızı sayalım. Kutucuğumuzun son trabzanıyla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanımız kaldı bu arada. Bu zinciri de sayarsak 10 oluyor. Bu zincirle beraber 10 tane diyeyim trabzanımız kaldı. Evet, şimdi bu kenara kadar bütün kutucukların içine ikişer tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Ve şimdi modelimizin bu şekilde tersini çevireceğiz. Ve bu birinci kutucuğa trabzana batmıyoruz. Diğer trabzanın tepesinden sık iğnelerimizi yapıyoruz. Hepsine birer tane bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Her trabzanın tepesine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırada farklı bir işlemimiz yok. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Buraya kadar gelelim. Buraya gelince tekrar geri döneceğiz. Anlatacağım buraya geldiğimizde.
Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, her trabzanın tepesine birer tane sık iğnemizi yapıp bu kenara kadar geldik yine. Bu zincirimizin tepesine de bu tepesinin hizasında olan yere kadar örmüştük. Burada kenarda yapmış olduğumuz 1 2 üçlü zincir vardı. Onun üçüncüsüne de yaptık. Sık iğne bir tane tepesine. Şimdi buraya 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Ve bu şekilde yine ön yüzünü çeviriyoruz çantamızın, modelimizin. Evet, şimdi bu kutucukları oluşturacağız. Buradaki sık iğne sıramızı oluşturduk. Şimdi döndürdük modelimizi. Ve buradan devam ediyoruz. Evet, bir sık iğne atlayacağız. Diğer sık iğnenin ortasına batarak kutucuklarımızı oluşturacağız bu sırada. Evet, yapalım şimdi. Evet, önümüzdeki kutucuğu atladık ve sık iğnenin bu şekilde batıyoruz arasına ve bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada 2 zincir çekiyoruz. 1 2 ve önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğneye batarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar 2 tane zincir. 1 2 ve yine önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz. Diğer sık iğnenin tepesinden batarak buraya 1 2 ikili trabzan yapacağız. Bu sıramızda bu şekilde oluyor. Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. Bir sık iğne tepesi atlıyoruz. Diğerine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kutucuklarımız oluşacak. Evet, buraya kadar yapalım ve kaç tane kutucuk oluştuğunu buraya kadar örüp geldikten sonra sayalım. Evet, birer sık iğne atlayarak buraya kadar kutucuklarımızı oluşturduk. Aralarda ikişer tane zincir çekerek sayalım şimdi kaç tane kutucuk var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane kutucuk var. Şimdi bir tane daha yapacağız bu kenarda. 2 tane zincirimizi çekelim yine. Üstüne doluyoruz. Ve burada kenarda sık iğnelerimizi yaparken 2 tane zincir çekip de dönmüştük. Bu zincirlerimizi şu şekilde bu önümüzdekini atlayarak zincirimizin ikincisine, bu kenardakine bir tane daha ikili trabzanımızı yapalım. Ve bu kutucukla beraber burada 20 tane kutucuğumuz oldu. Bu bir önceki 19'du ve şimdi yaptığımızla beraber 20 tane kutucuğumuz oldu. Ve 2 tane zincirimizi çekiyoruz kenarda ve modelimizi bu şekilde tersine çeviriyoruz. Ve bu önümüzdeki kutucuğa bir tane sık iğne yapalım. Yine aynı kutucuğun içine bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve burada kutucuklarımızı oluşturduğumuz trabzanların tepesine de bir tane sık iğnemizi yapalım. Şimdi yine burada kutucuğun içine bu şekilde 1 2 tane sık iğnemizi yaptık. Ve bu trabzanımızın tepesine de bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2 tane kutucuğun içine sık iğne. Bir tane de trabzanın tepesine sık iğne olacak şekilde bu sıramızı da bu şekilde öreceğiz. Yani bir kutucuğa 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. 2 tane içine, bir tane tepesine. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bu kenara kadar örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğnelerimizi ördük. Şimdi son sıramızdayız. Bu sırayı yaptıktan sonra kapağımızın örülüşü bitmiş olacak. Şimdi bu sırayı da anlatayım ben size. Şimdi dönerken 2 tane zincirimizi çekelim. Hepsine sık iğnemizi yaptık. Bu sondaki kutucuğa da 2 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 1 2 3.
zincirimizin içinden batarak bir sık iğnemizi daha yaptık kenar kısmında. Şimdi 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve döndürüyoruz modelimizi. Dolayalım tığımıza. Bu önümüzdeki sık iğneyi atlıyoruz ve diğerine batarak ikili trabzan yapacağız buraya. Bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzanımızı yapalım. 3 tane oldu şimdi. Tekrar doluyoruz ve aynı boşluğun içine yine bir tane daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, burada zincirimiz var. Bu kenar zinciri. Bunu saymayacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzan yaptık. Aynı boşluğun içine, aynı sık iğnenin tepesine. Şimdi burada bir tane sık iğne tepemize atlıyoruz ve diğerine batıyoruz ve bir sık iğne yapacağız buraya. Evet, bir tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi tığımıza dolayalım ipimizi. Önümüzdeki sık iğne boşluğunu atlıyoruz ve diğerine yine ikili trabzan yapacağız. 4 tane. 1. Yine aynı boşluğun içine. 2. Yine aynı boşluğun içine. 3. Yine aynı sık iğne tepesine. 4. Evet, 4 tane ikili trabzanımızı yaptık yine burada olduğu gibi. Şimdi bir tane sık iğne tepesi atlıyoruz. Diğerine bu şekilde batarak bir tane sık iğnemizi yapalım. Yine üstüne doluyoruz. Yine bir tane sık iğne tepemizi atlıyoruz. Diğerine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Buraya 4 tane ikili trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3, 4. Evet, aynı boşluğa 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve bir tane sık iğne atlayarak diğerine bir sık iğnemizi yaptık. Evet, tepemiz bu şekilde oluşuyor. Yani bu sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Şimdi bir tane sık iğnemizi yaptık. Bunu atlayacağız. Bu diğerine bir tanesini atlayacağız. Diğerine 4 tane trabzanımızı yapacağız. Bunu atlayacağız ve diğerine bir tane sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde ilerleyecek modelimiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca dörder taneden oluşan ikili trabzanlarımızı örüp geldik. 15 tane olacak. Bu şekilde yelpaze modellerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 tane tepecik oluşacak bu sıramızda. Buraya kadar örüp geldik. Şimdi en sonda bir tane sık iğnemizi yaptık yine bu kenarımıza çekmiş olduğumuz zincirimize. Evet, şimdi kapağımız bu kadar oluyor. Ölçüsü. Şu an kapağımızın örülüşü bitti yani. Yalnız ben bu kenar kısmında şimdi bu çantamızın üst sıralarını ördükten sonra size bu ağız kısmına da bir sık iğne yapacağım. Orayı da göstereceğim. Şimdi bunun da bu şekilde geriye doğru inerek ağız kısmına burada olduğu gibi sık iğne öreceğim. Sadece şöyle bir fark var. Burada sık iğnelerimizi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu en son yaptığımızla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada da görüldüğü gibi. Ve diğer şuna batmıyorum. Diğerinden başlayarak hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Yine bu kenara gelince de buradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra yaptım yani bu kapakta. Daha sonra sık iğne yapıyorum. Yine 6 tane bu kenara buraya çıkarken. Şuraya bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra bunların hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. 6 tane olacak bu tepeye çıkana kadar. Evet, şimdi bu şekilde kapağımız bitti. Kapağımızın örülüşü bu şekilde. Ben daha önce örmüştüm. Buraya bir sıra sık iğnemizi de ördüm. Bu iki tane boşluğa
ikili trabzan yaptım sadece. Diğerleri sık iğne. Burada görüldüğü gibi. Şimdi çantamızın ön kısmını ördükten sonra şimdi bunun üstüne bu şekilde devam edeceğim. Siz kapak örmek için burada bitirin. Buraya sık iğne örün sadece bir sıra. Evet, ben şimdi bu sıradayız biz. Kutucukların üstüne bir sıra sık iğne yapmıştık. Sık iğnenin üstüne bu yelpaze modelini uyguladık. Burası çantamızın tersi. Şöyle çevireyim. Pardon, burası tersiymiş. Şimdi kutucuktan sonra bir sıra sık iğnemizi tersten ördüğümüz için tekrar ön yüzü oldu burası. Yelpaze modelimizden sonra bir iki sıra daha yelpaze modeli uygulayacağım. Şimdi o sıraları anlatacağım size. Daha sonra burada çantamızı birleştirmek için bir kenar ördüm. Buna da öreceğim aynı şeyi. Ve bu tek parçamız bittiğinde burada da yine burada bahsetmiş olduğum sık iğneden bir sıra buraya da gideceğim. Ve buradaki yine sık iğnemizi yaparken en sonda ikili trabzan bunlara da yapacağım. Birer tane kapakta olduğu gibi. Buralarda da yapmıştık. Buraya. Aynı burada uyguladığımız işlemi burada da uyguladım. Yani aynısı. Ve burada da uygulayacağım. Şimdi bunu bitirdikten sonra bu kenara yaptığım işlemi siz kapakta uygulayın. Burada bırakın kapağı örmeyi. Ve bu parçasını örelim. Ya da daha önce bunu ördüyseniz diğer ikinci parçamızı örmeye geçelim. Evet, şimdi bu şekilde kapağımızı ve çantamızın ön yüzünü ya da arka yüzünü neyse daha önce örmüştük. Diğer yüzündeyiz. Biraz zor oldu anlatma işi. Neyse devam edelim şimdi. Burada kapak için kestik. Bunu bu şekilde bıraktık. Tabi buraya sık iğnemizi ördük bir sıra. Şimdi ön kısmını örmeye başladık. Bu anlatmış olduğum yeri yani. Bununla aynı parça bu. Evet, şimdi bu yelpaze modelimizi uyguladıktan sonra şimdi 2 zincir çekeceğiz ve üste çıkacağız. Evet, 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi bu şekilde ters yüzüne çevirelim iç tarafını. Tığımıza doladık. Şimdi önümüzde 4 tane yapmış olduğumuz ikili trabzan vardı. 1, 2, 3, 4. Bu dörtlü trabzanların 1, 2 tanesini atlayıp 2 ile 3.'nün arasındaki bu boşluğa tığımızı geçiriyoruz. Ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir tane ikili trabzanımızı yaptık. Daha sonra aynı boşluğa, şimdi ikili trabzan yaptığımız aynı boşluğa yine tığımızı takıp bir ikili trabzan daha yapalım. Ve aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Alt sırada olduğu gibi. Ve burada 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi bu altta yapmış olduğumuz sık iğne vardı. Burada arada bir tane sık iğne yapmıştık. O sık iğnenin tepesine batarak yine bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve tığımıza dolayalım ipimizi. Ve yine 1, 2, 3, 4 tane yelpaze modelimiz vardı. Altta ikili trabzanımız. Onların 1, 2 tanesini atlıyoruz. Aynı model. Buradakinin aynısı. Ve bu boşluğa batarak bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı boşluğa. 3 4. Evet, 4 tane yine yelpaze modelimizin trabzanlarını oluşturduk. Burada da 4 tane 1 2 3 4. Burada bir tane sık iğne var. 1 2 3 4 tane yine ikili trabzan. Buradaki yelpaze modelinin ortasına battık. Evet, bu şekilde modelimiz. Şimdi tekrar sık iğnemizi yapalım burada. Üstüne dolamayacağız tabi. Bu altta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyoruz buraya ve daha sonra buradaki yelpaze modelimizin ortasına bu şekilde 4 tane ikili trabzanımızı yapalım.
Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sıra sonuna kadar aynı modeli tekrarlıyoruz. Evet, bu şekilde oldu. Tamam. Evet, bu sıramın yapılışı da bu şekilde. Aynı göstermiş olduğum şeyi bütün bu aralara uygulayacağız modelimizi. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca ikili trabzanlardan oluşan 4'er tane trabzanlarımızı yaptık. Bu kenara bir tane sık iğnemizi yaptık yine zincirimizin en üstüne, kenardaki. Şimdi tekrar 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi bu şekilde arka yüzüne çeviriyoruz. Ve burada yine aynı işlemi yapacağız alt sıradaki. 1-2 tane trabzana atlıyoruz. Bu önümüzdeki 1, 2, 3, 4 tane yapmış olduğumuz trabzanın ortasına, yani batıyoruz boşluğa. Buraya bir tane ikili trabzan yapacağız. Bu boşluğa sonuncu sırası olduğu için modelimizin 5 tane yapacağım ben ikili trabzanı. Siz isterseniz 4 tane yapabilirsiniz. 1, 2, aynı boşluğa. 3, aynı boşluğa. 4, aynı boşluğa. 5. Ben 5 tane yaptım. Ama siz isterseniz 4 tane yapabilirsiniz burada. Sayalım trabzanlarımızı. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane trabzan yaptık yelpazemizin oluşması için. Şimdi bu alt sırada yapmış olduğumuz yine sık iğnenin üstüne bu şekilde sık iğnemizi yapalım bir tane. Yine üstüne doluyoruz. Ve önümüzdeki dörtlü trabzanlardan oluşan yelpazemizin ortasına yine 1-2 tanesini atlayıp ortasındakine bu şekilde batarak 5 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane ikili trabzanlarımızı yaptık. Şimdi yine bu ortadaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bir dahaki boşluğa yine 5 tane trabzan yaparak devam edeceğiz modelimizi uygulamaya. Evet. Yani bu 4 tane trabzanımızın ortasına denk gelene 1-2 tane atlayıp buraya yine 5 tane trabzanımızı oluşturup buradaki sık iğnesinin tepesine bir sık iğnemizi yapıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sık iğne, bir yelpaze modeli, bir sık iğne, bir yelpaze modeli olacak şekilde örelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uygulayıp geldik. Şimdi burada en sonda yine zincirimizin üstündekine bir tane sık iğne yapıp bitirdik sıramızı. Şimdi burada 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve yine modelimizin arka tarafını çeviriyoruz. Şimdi bu sıramızda bu yelpaze modelimizi oluştururken yapmış olduğumuz trabzanların arka yüzünde, bu yukarıda, burada kısa kısa çizgiler var. Bu alttaki çizgiler, şu altta bu şekilde uzanan kısa kısa çizgiler var. Ve bu çizgilerden yapacağız şimdi sık iğnelerimizi. Bu şekilde tığımıza geçiriyoruz. İpimizi alalım. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Ters yüzündeyiz modelimizde. Ve bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Bu çizgilere. Yani şu şekilde trabzanımız görünüyor. Bu trabzanlara batmıyoruz. Bu arkadaki kesik çizgilere batıyoruz. Bu şekilde hepsine birer tane batalım. Hepsine sık iğnemizi yapıyoruz bu sırada.
Şu sık iğnemizin altında da var bir tane kesik çizgimiz. Onu da yapalım. Sık iğnemizi oluşturduğumuz yerdeki. Bu şekilde bu çizgilerden batarak bütün trabzanların arka yüzündeki ilmeklerden sık iğnelerimizi yapıyoruz. Geri geri bu şekilde batarak. Ve böyle yapınca ön taraftan bu şekilde görünecek modelimiz. Sanki burada bir sıra kaydırma yapmışız gibi bir görüntü oluyor burada. Ön yüzünde tersten bu şekilde ördüğümüz zaman bütün sıra boyunca bu arkadaki ilmeklere tek tek batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Birer tane hepsine bu trabzanların arka yüzündeki çizgilere. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Bütün bu arkadaki çizgilere şu şekilde batıyoruz. Tek ilmek ve hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Evet, yapıp gelelim sıra sonuna kadar bu şekilde hepsine arka yüzünden birer ilmeğinden tutturarak sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, bir sıra boyunca arkadaki ilmeklere batarak sık iğnelerimizi yaptık. En sonunda bu bir iki tane dönerken yaptığımız zincirimizin tepesi kaldı. Onun da üstündeki zincirin bu şekilde ortasındaki kanadından batalım. Ve bir sık iğnemizi yapalım buraya da. O da kaydırma gibi görünüyor. Bu şekilde alınca. Şöyle. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz burada. 1, 2, 3 ve dönüyoruz. Çantamızın ön yüzüne doğru ön yüzünü çeviriyoruz. Şimdi alt sırada yapmış olduğumuz buradaki sık iğnelerin tepesine hepsine birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu en dibine batmıyoruz. Bu bir trabzan sayılıyor. Diğerinden başlayarak bu şekilde normal iki kanadına batarak örüyoruz. Sık iğnelerimizin hepsinin tepesine birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde hepsine birer tane ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet, alt sırada yapmış olduğumuz bütün sık iğnelerin tepesine bu şekilde batarak birer tane ikili trabzanlarımızı yapalım. Bütün sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane ikili trabzan yapıyoruz buraya kadar. Örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca ikili trabzanlarımızı yapıp geldik. 91 tane ikili trabzanımız var. Bu en son sırada. Şimdi bu ağız kısmına bütün bu modellerimde de olduğu gibi bu parçamızda ve kapak parçamızda da olduğu gibi bu ağız kısımlarına bir sıra sık iğne ördüm. Aynı işlemi yapacağım bunda da. Her ikisine de aynı işlemi uygulayacağız. Yalnız bu parça daha büyük olduğu için sık iğnelerimizi yapmaya bu kenardan başlıyorum. Bu parçamız daha küçük olduğu için bu sıranın olduğu yerden başladığım kadar yapın siz. Bu kapak kısmını bu sıranın sonunda bitirmiştik. Buradaki sıraları örmemiştik. Buraya kadar örmüştük ve buradan gerisine sık iğne yapmıştım. Siz de buradan bu tarafa doğru yaparsınız. Aynı gösterdiğim şekilde sık iğnesini bu ağız kısmına da kapak yerinde. Önle arka parçamıza zaten burada gösterdiğim gibi aynı işlemi uygulayacağız iki parçada da. Evet, bu şekilde trabzanlarımızı yapıp geldik. Şimdi bir tane zincir çekelim burada kenarda. Ön kısmındayız modelimizde. Ön yüzü. Şimdi bir tane zincirimizi çektik ve başlıyoruz şimdi sık iğnelerimizi yapmaya. Bu şekilde trabzanlarımızın arasından batarak kenar kısmında böyle birer tane uygun olan yerlere sık iğnelerimizi yapacağız.
Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım aşağıya kadar. Şöyle nerede daha düzgün duracaksa siz de ayarlayın. Evet. Şimdi rastgele bu aralara batıyorum. Sık iğnelerimizi yaparken. Şimdi burada 2 tane zincir yapmıştık. Şu şekilde arasından batalım. Yani isterseniz siz bu şekilde boşluğa da batabilirsiniz. Ama şöyle 1-2 tel tutturursanız daha düzgün durar. Evet. Bu şekilde boşluklarımıza batarak yapalım sık iğnelerimizi. Trabzanımızın, zincirlerimizin arasından şu sık iğneye denk gelen yerlere bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan ya da zincir olan yerlere 2'şer tane sık iğnemizi yapıyoruz aşağı doğru inerken. Burada bir sık iğne sıramız vardı. Bu boşluğumuza yapalım. Şimdi bu kenarda kapak kısmında da burada aynı işlemi yapıyoruz. Bu küçük kapağımızın olduğu yerde de burada gösterdiğim gibi yapacağız. Şimdi aynı devam edeceğiz. Şuraya kadar örmüştük kapağımızı. Buradan gerisini aynı şekilde ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayalım kapak kısmındaki şeyleri, sık iğnelerimizi de. 6 tane bu kapak kısmında kenara sık iğne yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane ikili trabzan yapacağız. Yapmıştık yani. Oradaki gibi yapalım. Şuraya kadar ördük kapağımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemiz olduktan sonra tığımıza doluyoruz ve buradaki boşluğa batarak, trabzan boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz burada. Ve bu önümüze gelen ilk boşluğa batmayacağız. İlk trabzana ve diğer trabzanın tepesinden batarak sık iğnelerimizi örmeye devam edeceğiz. Diğer köşeye gelene kadar hepsine birer tane sık iğnemizi örelim. Burada ağız kısmımızda bu şekilde ilerleyelim. Hepsinin, bütün trabzanların tepesine birer tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu kenara geldik. Burası kaydırma yaptığımız yer. 3 zincir çekip dönüyorduk bu kenarda. Orada kaydırma yaptığımız yer burası. Kaydırmanın boşluğuna batmayacağız. Tekrar tığımıza doluyoruz ve buradaki zincir boşluğuna da bu köşede olduğu gibi bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve tekrar bu kenarımızda da sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu aralardan geçirerek bir sık iğne kenarımız, bir trabzan kenarımız, zincir kenarımız var. Böyle içlerinden batarak zincirle trabzan denk gelen yere 2 tane, sık iğne denk gelen yere bir tane olacak şekilde yapalım sık iğnelerimizi. Yine burada da ikili trabzanı yaptığımız yer burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu kapağımızın ölçüsü kadar sık iğnemizi yaptık. Bu trabzanlardan sonra 6 tane sık iğnemiz var. Yani siz nasıl dek düşürebilirseniz öyle yapın. Dikerken dek gelmesi için bu şekilde eşit olsa daha iyi olur sık iğne sıraları. Bu şekilde yapıyoruz. Ve daha sonra da bu kenara gelene kadar böyle rastgele yine sık iğnelerimize devam edelim. Bu şekilde aralarından geçiriyoruz.
Nasıl daha düzgün olacaksa tepeye kadar sık iğnelerimizi yapalım. Şu şekilde aralarından geçirirsek daha düzgün görünüyor. Ama zor gelirse direkt batabilirsiniz bu şekilde içine. Evet, buradaki zincirlerimize de 1 2 birer tane batalım sık iğnemizi ve şu şekilde bir zincir çekip kesiyoruz. İpimizi bitti. Artık çantalarımızın parçaları bu şekilde arkadaşlar. Burası bir parçası çantamızın. Bu kenar kısmına uyguladığımız trabzan yeri bu şekilde çantamızın kenar kısmı. Şimdi kat iple yaptığım çantaları ütülüyorum ben. Şimdi ütüleyeceğim. Ve bu iki parça, bunu ütülemiştim daha önce. Bu şekilde üst üste koyacağız. Bu kapağımızı da buraya dikeceğiz. Arka tarafa şu şekilde birleştireceğiz. Kapağımız da oluşacak. Bu şekilde örülüyor çantamız. Şimdi ben birleştirme aşamasına geçeceğim. Nasıl diktiğimi göstereyim. Tığla tutturacağım kenarlarını. Bu kapağımızı da birleştirmesini göstereceğim. Önce bu kenarlarını birleştirelim. Bütün parçalarımızı örelim. Gelelim. Şimdi parçalarımızı örüp bitirdik. Bu şekilde iplerimizi temizledik, kestik. Ve şimdi nasıl birleştirdiğimi anlatacağım. Böylece 3 tane parçamızı örmüş olduk. Şimdi nasıl birleştirdiğime geçelim. Önce bu iki parçamızı birleştiriyoruz. Şimdi ördüğümüz parçaların bu kıvrımlı olan yerleri ön yüzeyinde kalacak. Ters yüzleri iç yüzünde kalacak. Ön yüzlerinden birleştireceğiz. Yine 3.50 milim tığım, aynı tığ. Kağıt iple birleştiriyorum. Yine aynı ördüğüm iple. Şimdi şu köşemizden bu ağız kısmının kenarından alttaki parçanın tığımızı geçirelim. Şu tek dışta kalan kenarından takıyoruz tığımızı bu şekilde. Ve ipimizi buraya sabitleyelim. Ve şimdi tekrar bu aynı sabitlediğimiz yerden tığımızı geçirelim. Ve karşısına denk gelen bu köşeden başlayarak şu şekilde tutalım. Ve yine aynı trabzanın tepesinden, birinci trabzanın tepesinden bu altındaki ilmekten ipimizi alta alalım bu arada. Elimizdeki ipi bu şekilde takalım. Alttan ipimizi dolayalım tığımızda ve bu şekilde geçirerek şu alttaki ipimiz burada kalsın. Evet. Ve üstteki ilmekten ve ilk önce sabitlediğimiz ilmekten de hepsinden bir bu şekilde çıkarıyoruz ipimizi. Ve önümüze gelen sıradaki trabzan tepemizde batarak devam ediyoruz birleştirme işlemine. Evet, sıradaki yine bu trabzanlarımızın alt kanadında kalanla buradaki trabzanlarımıza bu şekilde batmıyoruz. İçte kalanla içte kalan karşılıklı geleni alttan ipimize doluyoruz. Ve bu şekilde hepsinden bir çekerek bir kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde takalım. Diğerini de ipimizi dolayalım. Ve hepsinin bir içinden örerek çıkaralım. Biraz gevşek bırakalım. Çok sıkmayalım elimizi. Şimdi sıradakinden batıyoruz ve karşısına gelenden bu şekilde birleştirip kaydırmamızı yapacağız. Bütün sıra boyunca aynı işlemi yapıyoruz. Altta ipimizi doluyoruz ve kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. İpimizi dolayıp hepsini bir, üçünü bir bu şekilde geçirip kaydırmamızı yapalım. Evet, birleştirme işlemimiz bu şekilde olacak. Burada bir kaydırma oluşacak. Bu şekilde daha düzgün bir görüntü olur ama siz istediğiniz gibi birleştirebilirsiniz. İğne ile
Ya da farklı bildiğiniz bir yöntem varsa o şekilde de birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde birleştireceğim. Bütün kenar boyunca aynı işlemi yapacağım. Buraya gelene kadar aynı işlemi yapıp gelelim. Evet, ben kenarını bu şekilde birleştirdim ve iplerimizi temizledim. Evet, kaydırmalarımız bu şekilde göründü. Şimdi kapağımızı birleştireceğiz. Şimdi şu şekilde çantamızı çeviriyoruz. Hangi önü olsun istiyorsanız kapağımızı o tarafa doğru birleştirelim. Fark etmiyor, yani burası da olabilir, burası da olabilir. Hiç farkı yok. Şimdi bu kapağımızı bu şekilde önü terse gelecek şekilde, ters yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirelim. Şimdi ipimizi ekliyoruz. Bu kapağımızın burada 4 tane ikili trabzan yapmıştık. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzandan sonra bir tane sık iğne yapmıştık. O sık iğneyi atlayalım. Şu alttaki sık iğnenin üstteki kanadından batarak ipimizi buraya ekliyoruz ve düğümlüyoruz. Ve ipimizi sabitliyoruz. Şimdi bu ilmeğimizden tığımızı geçirelim. Çantamızı şu şekilde tutalım. İpimizi altta bırakacağız. Yanları ördüğümüz gibi. Ve buradaki dörtlü trabzanda aynı hizasına denk gelen bu kapağımız kadar olan, yani ölçüsü ördüğümüz yere kadar olan 1, 2, 3, 4. trabzanın yanındaki sık iğneden ekleyeceğiz. Bu şekilde çantamızın içinden ipimizi alta doğru alalım. Ve tekrar ayarlayayım ben. 4, şurada şu sık iğneden, sık iğnenin bu üstteki kanadından tığımızı takıyoruz. İpimizi geçirip hepsinden bir seferde çıkarıp bir kaydırma yapıyoruz buraya. Yine yanları ördüğümüz gibi. Sıradaki sık iğnenin yine şu şekilde batmayacağız. Sadece bu üstteki kanadından batıyoruz. Çantamızın da bu kenardaki sık iğnemizin ilmeklerinden ipi alta geçiriyoruz. Yine üstteki kanadından takalım. Ve ipimizi tığımıza dolayıp bu şekilde hepsini bir seferde çekerek kaydırmamızı yapalım. Şimdi tekrar yine önümüzdeki sık iğnenin üst kanadından takıyoruz. İpimiz altta. Ve karşıdaki sık iğnenin bu dıştaki kanadından takıp bu şekilde kaydırmamızı yapıyoruz. İnşallah anlaşılır oluyordur. Ayarlaması zor çekim yaparken. Hepsini bir seferde çıkaralım. Şimdi çantamızı şu şekilde tutarsak daha rahat olur. Alttan dolayalım ipimizi. Evet. Şimdi böyle daha rahat tuttum. Evet. Buradan yine bu şekilde takıyoruz tığımıza. Karşımızdaki ilmekten de takıyoruz. Alttan ipimizi dolayalım. Ve bu şekilde hepsini bir seferde kaydırma yaparak çıkarıyoruz. Bu başlangıç ipini çekelim. Burası gevşek olmasın diye. Şu ucumuzu. Daha sonra bunun içinde kaybedip keseceğiz. Evet, bu şekilde sıradaki sık iğneden batalım. Karşısına denk gelen sık iğnenin de tek kanadından batıyoruz. Bu şekilde hepsinden bir çıkararak kaydırmamızı yapalım. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Tek tek hepsine kaydırmamızı yapalım. Üçünü de bir seferde çıkarıyoruz. Yani tığımızdaki ilmek 1, önümüzdeki sık iğnenin üst kanadı 2, karşıdaki sık iğnenin yine üst kanadı 3. Bu şekilde hepsini bir seferde çıkaralım. 3 ilmeğin. Evet, bu şekilde yapalım. İnşallah anlaşılır olmuştur.
Böyle birleştiriyoruz. Tek tek hepsine bu işlemi uygulayalım. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek tek uygulayalım. Burada da yine 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yapmıştık. Ondan bir önceki sık iğne değil, bir önceki sık iğne de bitireceğiz. Oraya kadar yapalım ve ipimizi keselim. Şimdi oraya kadar yapayım, geleyim. Evet, bu dörtlü trabzandan önce bir sık iğne, ikinci sık iğneye yapıyoruz. Aynı işlemi alttan tığımıza takıp bu şekilde üçünü bir seferde çıkarıyoruz. Ve buraya bir zincir çekelim. Şimdi keseceğiz burada ipimizi ve bu ucumuzu da kaybedelim burada. Evet, bu şekilde oldu. Birleştirme işlemi. İç yüzü böyle bu şekilde görünüyor. Bu şekilde kapatacağız çantamızı ve dışından da böyle görünecek. Bu ipimizi daha sonra içine çekip orada kaybedelim aralarında. Evet, böyle oldu çantamız. Kapağının da dikim aşaması bu şekildeydi. Şimdi buraya bir çıt çıt dikelim ve çantanın bitmiş haliyle görüşeceğiz. Askısını da ayarlayayım. Evet, bu şekilde birleştirelim. Daha sonra görüşelim. Evet, çantamızın örülüşü bitti. Ben bu şekilde kapak kısmına bir çıt çıt diktim. Bu şekilde oldu çantamız. Evet, ve diktikten sonra bu şekilde göründü. Kapağımızda ütülüyorum ben. Kağıt iple ördüğüm çantaları. Bu çantamızı da ütüledim. Evet, bu şekilde. Bu arada 170 gram kağıt ip kullandım çantamızda. Evet, bu şekilde. Askımızı deri bir askı tercih ettim. Siz isterseniz askısını kendiniz örebilirsiniz. Ya da farklı zincir ya da farklı bir askılarda kullanabilirsiniz. Ya da hiç askı yapmadan kılaç çanta gibi de kullanabilirsiniz. Ben şu an astar dikmedim. Daha sonra astarlayacağım. Ben sadece çantaların örülüşünü paylaşıyorum. Astarlama kısmını paylaşmıyorum. Bu şekilde siz isterseniz astarını kendiniz dikebilirsiniz ya da bir terziye diktirebilirsiniz. İsterseniz astarsız da kullanabilirsiniz. Evet, çantamızın örülüşü bu şekildeydi. Bu güzel çantalarımın tariflerinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram, Facebook ve Pinterest sayfalarından da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın, kanallarımın ismi. Evet, yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Daha güzel, daha farklı çanta tariflerinde tekrar görüşmek üzere.